Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu. Hedefimiz askeri hedefler değil dedi. Pakistan saldırılarda ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı. Güney Asya'nın iki nükleer devi savaşın eşiğine geldi. Hindistan ordusu Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. 9 bölgenin hedef alındığı belirtildi. Pakistan askeri tesislerinin değil, terör odaklarının hedef alındığını savundu. Açıklamada eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve tırmanmaya yol açmayacak nitelikteydi denildi. Pakistan'dan da açıklama gecikmedi. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı 19 Pakistanlının hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Pakistan saldırıyı savaş nedeni olarak saydı. Başbakan Şahbaz Şerif'ten bu saldırıların ardından açıklamalar geldi. Ülkesinin güçlü bir şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve karşılığında verildiğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklamalar var. Hindistan'ın pervasız eylemi nükleer silahlara sahip iki devletin büyük bir çatışma eşiğine getirildiğini söyledi. Pakistan'da Hindistan Keşmir'indeki askeri hedefleri vurdu. Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 İHA düşürüldü. Askeri noktalara topçu atışı düzenlendi. Azad Keşmir ve Pencap bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Başkent İslamabad'da yetkililer kent genelinde okullarda ve üniversitelerde güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı. Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi sabah saatlerinde toplanma kararı aldı. Son durum, öne çıkan notlar böyleydi. Tabii dünyada olup biteni diken üzerinde takip ediyor. İki dev nükleer güçten bahsediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan bu çatışma için ben sadece bunun çabuk sona ermesini umuyorum dedi. Bir diğer açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten geldi. Azami itidal çağrısı yaptı. Şimdi bu açıklamaların detaylarına bakalım. Trump, Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'un yemin töreninde Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ilişkin konuştu. Gelişmeyi utanç verici olarak değerlendirdi. İki ülkenin uzun zamandır süren gerilimine dikkat çekti. Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirtti. Azami itidal çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nden de açıklamalar var. Yazılı açıklama yaptı saldırılara ilişkin. Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulundu. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında yeni bir askeri çatışmayı kaldıramaz ifadesini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı da Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısında bulundu. Hindistan'ın saldırısını üzücü olarak niteledi. İşte bu sıcak gelişme yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmesi yaptı. O telefon görüşmesinin de detaylarından bahsedelim. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İki mevkidaş Pakistan'la Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile 26 Nisan'da da bir telefon görüşmesi yapmıştı. Hindistan'la yaşanan gerilim bu telefon görüşmesinde de ele alınmıştı. Yeni görüşme ise Pakistan'a düzenlenen saldırıların ardından gerçekleşmiş oldu.